Unuttuk İlhan'ı, Karaoğuz'u, işledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey Şefi kusurumuzu, 1000 küsür senelik emeğimize. Nedense kimseler anlamaz eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sende ya Resulallah, ancak sen okursun yüreğimizi. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül haremeyniniz, ölsek de Ravzan'ı ruhumuz bekler. Ne şeref efendiler efendisinin evini ölmek pahasına korumak ve ne şeref düşmanın üzerine sadece ve sadece kefenle yürüyebilmek. Gözünü kırpmadan seve seve. Ne şeref şehit olmak, hem de Resulullah'ın huzurunda onu koruma uğruna. Tam bir destandı Osmanlı'nın evlatlarının Medine müdafası. Önce dua ile yazılmıştı o destan, sonra kanla. Orada İngilizlerin işgale kalkıştığı o kentte Medine-i Münevvere'de yazıldı o destan. Yazıldı ama resmi tarih kitaplarına değil, sadece hafızalara. Gezegene kan ve gözyaşıyla gelmişti 20. yüzyıl. Büyük Dünya Harbi o güne dek yaşanan en vahşi, en kanlı kapışmaydı. Savaş aylar içinde büyümüş, önce Avrupa'ya, oradan Asya'ya, yani tüm dünyaya yayılmıştı. Amaç belliydi. Amaç paradan ve pastadan pay kapmaktı. Ve başrol pay kapma kavgasının mimarında Birleşik Krallık'taydı. Petrol daha yeni bulunmuştu. Bir kıvılcımla yanan, yandıkça dünyayı yakan o yağlı sıvıyı bulan değildi belki ama o sıvının neler yapabileceğini keşfeden, o zamanlar henüz İngiltere'nin savaş bakanı olan Churchill'di. Diplomatik dilde kurnazlığı yüzünden tilki diye tanınan Churchill, her fırsatta dev kraliyet gemilerinin petrolle çalıştığında neler yapabileceğinden bahsediyordu. Petrolümüz olsa dünya bizim olur diyordu. Yani formülü bulmuştu. Petrol demek daha hızlı gemi demekti. Daha hızlı gemi daha çok para kazandıracak ve para sonunda iktidarı getirecekti. Topraklarında güneşin batmadığı o ülke o petrole sahip olmalıydı. Bunun için de petrolün üzerinde oturan dev imparatorluk, yani Osmanlı, bir an önce ortadan kaldırılmalıydı. Tıpkı bugünkü gibi. Uluslararası ticaretin %90'ının gemilerle yapıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Petrol demek 100 yıl öncesi gibi bugün de daha hızlı ticaret, daha çok para demek. İngilizler tüm planını işte bu temeller üzerine kurdu ve savaş patladı. Rusya, Fransa ve İngiltere Osmanlı'nın üzerine dört bir yandan yürümeye başladığında 1914'tü yıl. Ama savaş sadece dışarıda değildi. Öyle ya, 600 yıllık dev çınar sadece dışarıdan gelecek ateşle yanmaz, yıkılmaz, yok edilemezdi. O çınarı olsa olsa içine sokulan kurtlar kemirebilirdi. Ve öyle ya, yakın geçmişte, yani 1900'lerin başında Jöntürk ya da İttihat Terakki gibi İngiliz destekli planlar tutmuştu. Benzer ihanetlerin Osmanlı petrol yataklarının bulunduğu yerlerde sahnelenmemesi için hiçbir neden de yoktu. Churchill emri verdi. Birleşik Krallık oraya, o kutsal topraklara ajanlarıyla girdi. En başta da Arabistanlı Lawrence'la. Lawrence'ın görevi belliydi. Kurduğu dev çınarın içine o sokacak, o kemirecekti. İşe Arap kabilelerini ayaklandırarak başladı. Ama neredeyse 600 yıldır Osmanlı ile arasında zerre husumet bulunmayan kabileleri isyana ve ayaklanmaya teşvik etmek öyle pek de kolay değildi. Çizilecek yol haritası kapsamlı, stratejik, entrika dolu olmalıydı ve asla aksamamalıydı. O harita çok geçmeden çizildi. Arabistanlı Lawrence, Churchill'den de aldığı fikir ve destekle Arap kabilelerini hilafet kurumu üzerinden kışkırtmaya karar verdi. Bu kolay oldu. Çünkü bunun için kullanışlı biri hazır kıta olarak bekliyordu. Ömrü boyunca Mekke emiri olmayı hayal etmiş Şerif Hüseyin kullanılabilirdi. Şerif Hüseyin güçlüydü. Soyu Hz. Muhammed'in de soyunun dayandığı Mekkeli Haşimi ailesinden geliyordu. Hatta sırf bu yüzden kendini halife olarak görüyordu. Hicaz'daki neredeyse tüm Bedevi aşiretlerinin yanında toplayabilecek kudretteydi. Önce o ikna edilmeliydi ve İngiliz krallığı ihtiraslı insanları kullanmasını çok iyi bilirdi. Devreye Arabistanlı Lawrence girdi. Şerif Hüseyin'in arkadaşı oldu ve ona Osmanlı yıkıldığında Mekke'nin emiri sen olacaksın,
hilafette sana geçecek dedi. Sonra daha da ileri gitti. Şerif Hüseyin'e kuzeyde Mersin ve Adana'ya, güneyde Hint Okyanusu'na, doğuda İran, batıda ise Akdeniz'e kadar kurulacak yeni bir devletin müjdesini verdi. Ona hem halife olacaksın hem de bu devletin kralı olacaksın dedi. Şerif Hüseyin'in gözü boyanmıştı artık. Evet, belki parası, altını, cephesi, kurşunu, topu tüfeği yoktu ama onlar kolay işti. Arkasına aldığı İngiliz desteğiyle harekete geçti ve Arap kabilelerini Lawrence'tan da aldığı tavsiyeyle Osmanlı'ya destek için ordu kuruyorum diyerek kandırdı. Onları İngiltere'nin verdiği silahlarla donattı. Plan tıkır tıkır işliyordu. Dünyanın en büyük petrol rezervlerinin İngilizlerin eline geçmesi artık sadece an meselesiydi. Ama tarih boyunca öznesi Osmanlı ordusu olan büyük savaşlarda büyük yaralar almış Batı'nın o dev imparatorluğu yine de öyle kolay yıkması imkansızdı. Dev imparatorluğun içine fitne tohumlarını eken İngiliz krallığı aynı günlerde ölümden korkmayan Osmanlı ordusunun direnişini kırmak için de harekete geçti. Dev ordu bir yandan Avustralya ve Hindistan'dan topladığı paralı askerlerle Çanakkale sırtlarına dayandı. Bir yandan Irak'a, Kutul Amare'ye, bir yandan da Filistin cephesine eş zamanlı saldırılar başlattı. İşte Fahrettin Paşa, yani İngilizlerin deyimiyle çöl kaplanı destanı tam o yıllarda doğmaya başladı kutsal topraklarda. Enver Paşa'nın emriyle özel bir subay birliği kurup Medine'ye geçen Fahrettin Paşa, kente ulaştığı sırada Lawrence'ı karşısında gördü. Bir şeylerin ters gittiğini de o an fark etti. İşin içinde bir İngiliz ajanı vardı ve Fahrettin Paşa'ya göre bu kısa süre sonra başlayacak bir isyanın ayak sesiydi. İngilizler Efendiler Efendisi'nin evini almak istiyordu. Fahrettin Paşa durumu hemen başkente, yani İstanbul'a bir telgrafla bildirdi. Medine'nin risk altında olduğunu söyledi ve mektupla birlikte kentteki kutsal emanetleri bir trene doldurup İstanbul'a gönderdi. Bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenen emanetlerin tümü işte o trendeydi. Aynı günlerde İngilizlerin Filistin işgali de devam ediyordu. Enver Paşa durumu öğrenmesi ve gerekli tedbirleri alması için Mustafa Kemal Paşa'yı göreve davet etmişti. Mustafa Kemal raporunu kısa sürede hazırladı. Rapor acı gerçekleri ortaya koyuyordu ve o raporda yazanlar hiç de iç açıcı değildi. Hem Filistin'i hem de Hicaz'ı müdafaa ve muhafaza etmeye muktedir değiliz. Eğer Kudüs düşerse Hicaz demiryolu da kesilecektir. Fakat Medine boşaltılırsa Filistin'i kurtarma ihtimali mümkün olur. Geç kalmamak için Medine'nin boşaltılması kararının derhal verilmesini arz ve teklif ederim. Durum işte böylesine zorluydu. Eğer Osmanlı Medine'den geri çekilmezse Filistin'i savunamayacaktı. Ama çekilirse bu defa Efendiler Efendisi'nin evi kimsesiz kalacaktı. Fahrettin Paşa işte o an devreye girdi. Üniformasını çıkardı, kefenini giydi. Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etti. Kararını vermişti. Gerekirse emre itaatsizlik edecek ama asla geri dönmeyecek, Ravza'yı, yani o cennet bahçesini canı kanı pahasına savunacaktı. Kararını o gün Mescid-i Nebevi'nin bahçesinde topladığı askerlerine de duyurdu. Sözlerine "Ey Nas", yani "Ey insanlar" diye başladı. Medine'yi son fişeğime, son damla kanıma kadar muhafaza ve müdafaa etmeye and içtim. Bu kutlu Ravza'nın altına kanla örülmüş bir kefenle gömülmedikçe Mescid-i Saadet minarelerinden Türk'ün al bayrağını indirmeyeceğim. Benimle birlikte misiniz? Artık komutan ve asker ayrımı kalmamıştı. Sadece ümmet vardı ve ümmet o cennet bahçesini kanı pahasına koruyacaktı. Fahrettin Paşa kararını İstanbul'a çok geçmeden bildirdi. Bir yere gitmiyoruz ama yardım lazım dedi. Çok geçmeden o yardım geldi. Surre alayları işte o günden sonra devreye girdi. İsimsiz binlerce yiğit, binlerce kahraman ayrılık çeşmesinde buluştular. Medine'ye doğru yola koyuldular. Bizim ecdadımız Medine'deki son askerimiz oradan çekilene kadar Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam aziz hatıralarına hürmette en küçük bir kusur etmemiştir. İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye gönderilen Surre alayları bu hürmetin en önemli sembollerinden biridir. 1400'lü yılların başından itibaren kutsal topraklara gönderilen bu alaylara İstanbul ve Anadolu'da ahali tarafından verilen katkılar da ilave edilirdi, eklenirdi.
Böylece ortaya çıkan meblağ yol boyunca uğranılan yerlerde ve özellikle Mekke, Medine'de fakir fukaraya, bölge halkına dağıtılırdı. Surre alayının Anadolu yakasında yola çıktığı yerin adının ayrılık çeşmesi olarak ifade edilmesi dahi başlı başına ibret vericidir. Kutlu direniş, Medine'yi kanının son damlasına kadar müdafaa eden askerlerin mektuplarıyla Anadolu'da da yankı bulmaya başlamıştı artık. Millet neyi var neyi yok trene yüklüyor, Medine'yi savunan kahramanlara gönderiyordu. Ancak İngiliz komplosu sürüyor, yani fitne devam ediyordu. Medine'ye ulaşmanın tek yolu olan Hicaz demiryolu tıkanmıştı. Hilafeti ele geçirme hayaliyle yanıp tutuşan Şerif Hüseyin'in Lawrence'ın kışkırtmasıyla harekete geçen adamları tren yollarını çoktan mayınlarla doldurmuştu bile. Medine hattı kısa sürede koptu. Artık hem Medine-i Münevvere hem de Fahrettin Paşa ve askerleri yalnızdı. Ve kuşatma büyüktü. Mehmetçik kenti canı pahasına savunuyor, cephane yavaş yavaş tükeniyor, açlık ve susuzluk gün be gün daha da büyüyordu. Asıl büyük tehlike ise Medine bahçelerinde yetişen hurmalar dışında beslenme imkanı kalmayan askerin et yiyemediği için zayıf düşmeye, hastalanmaya başlamasıydı. Ama Allah onlarlaydı. Kainatı senin için yarattım dediği Resulünün evini görünmez ordularla koruyordu. Kuşatmanın 1. yıl dönümünde, yani 1917 Kasım'ında tam da hastalıklar katlanılmaz hale geldiğinde Mescid-i Nebevi'de kılınan bir öğle namazının ardından hava bir anda karardı. Medine üzerine o öğle vakti kapkara bulutlar çöktü. Bir çekirge sürüsüydü bu. Yani proteindi. Yani askerin gücü, kuvveti geri gelecekti. Bu bir mucizeydi. Fahrettin Paşa o gün ikindi vaktinde çekirge fırtınası durduğunda minbere çıktı. Müjdeyi verdi. Evlatlarım dedi. Çekirgenin serçeden farkı yoktur. Sadece tüysüzdür. Ama o da serçe gibi yediği her şeyi titizlikle seçer. Temiz ve taze şeyler yer. Yeşillikle beslenir, helaldir. Bu çekirgeler bizlere Allah'ın hediyesidir. Fahrettin Paşa hem Mehmetçiğe hem de Efendiler Efendisi'nin yurdunu terk etmeyen Medinelilere açlıktan korunmanın, güçlü kalmanın yolunu tarif etmişti bu cümlelerle. Yani askere gerekirse girişilecek Süngü Savaşı'nda ihtiyaç duyduğu güç ama asıl önemlisi manevi kuvvet geri gelmişti. Ümmetin çocukları artık ne olursa olsun o cennet bahçesini terk etmeyeceklerdi. Zaten kuşatma uzadıkça kenti çevreleyen Bedevilerin umutları da kırılmaya başlamıştı. Aradan aylar geçiyor ama Medine Allah'ın da desteğiyle direniyor, geçit vermiyordu. Resmi tarih kitaplarında sözü tek bir satır bile olsun edilmeyen o kutlu direniş tam 2 yıl 7 ay sürdü. Ta ki 30 Ekim 1918 gününe dek. Osmanlı o gün Mondros'ta altına imza koyduğu anlaşmayla savaşı kaybettiğini kabul etti. Trablus'tan Balkanlara, Kafkasya'dan Filistin'e kadar tüm ordular gelen emir üzerine geri çekilmeye başladı. Tek yer hariç. Bizler Efendiler Efendisi'nin şehrini, Medine-i Münevvere'yi ve bu güzel cennet bahçesini İngilizlere vermeyiz diyenler, yani çöl kaplanı Fahrettin Paşa ve evlatları hariç. Ölmek vardı ama dönmek yoktu onların kitabında. Evet, bu emre itaatsizlikti ve evet, Fahrettin Paşa bu kararıyla sultana ve halifesine karşı geliyordu. Ama daha büyük bir emir vardı. O da Efendiler Efendisi'ni korumaktı. Fahrettin Paşa her türlü baskıya direnme kararı almıştı. Artık cephanesi tükenen Mehmetçiğin tek çaresi kalmıştı. O da süngü takıp hücum etmekti. Akıllarında ölüme koşarken tek bir düşünce vardı onların. O da Efendiler Efendisi'nin aziz mirasıydı. Binlerce Mehmetçik işte o son taarruzda şehit düştü. Çöl kaplanı Fahrettin Paşa ise üzerinde kefeniyle Mescid-i Nebevi'de İngilizlere esir oldu. Ömrünün kalan yılları sürgünde geçti Fahrettin Paşa'nın. Hatta 1921'de İstanbul'da kurulan İngiliz Mahkemesi tarafından ölüme mahkum edildi. Ama kaçmayı başardı. İstiklal Savaşı'na katıldı. Antep'te Fransızlarla savaştı, yendi. Hayatını ise 1948'de kaybetti. Medine için, daha doğrusu Resulullah'ın cennet bahçesini korumak için ölümü göze alan o büyük kahraman son uykusunu bugün İstanbul'da, Aşiyan Mezarlığı'nda uyuyor. Fahrettin Paşa'nın Medine kuşatmasının başlamasından kısa bir süre önce kutsal emanetlerin son kısımlarını İstanbul'a ulaştırmak için gösterdiği gayreti bir asır sonra saygıyla yad ediyoruz. Kendisine verilen emirlere rağmen Peygamberimize olan muhabbeti ve onun hatıralarına olan hürmeti sebebiyle
aylarca Medine'yi bırakmayan Fahrettin Paşa'nın subaylarından biri şöyle diyordu: yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir, cananı aleyhissalatu vesselam veremez Türkler ebedi hadimul haremeyni, ölsek de Ravzanı ruhumuz bekler. Ve son bir not. Tüm bu kanın sorumlusu Şerif Hüseyin. Yani ihtirası uğruna alemlerin nurunun evini İngilizlere vermeye kalkan isim. Şerif Hüseyin 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hilafetin kaldırılması kararı alındıktan hemen sonra halife ilan etti kendini. Öyle, İngilizler ona söz vermişti. Önce halife, sonra kral olacaktı. Olamadı. İngilizler tarafından Kıbrıs'a sürgün edildi ve Ürdün'de büyük pişmanlıklar içinde öldü. Masal değil anlatılan, kanla yazılan destansı bir tarih. Ne var ki Mehmetçiğin kanıyla, alın teriyle cenk ettiği, canımı veririm ama İngiliz'e vermem bu toprakları, Efendimizin mukaddes emanetlerini yalnız bırakamam dediği o topraklar bugün yapayalnız. O mukaddes tarih, o eşsiz hatıralar bugün Osmanlı'nın mücadele anlayışından yoksun. Türk'ün cesaretinden, basiretinden mahrum vaziyette. Kabul edelim. 100 yıl önce Haçlı'nın kirli oyunu galip geldi. Osmanlı o topraklardan ayrılmak zorunda bırakıldı. Sonuç, savaş, açlık, sefalet, huzursuzluk ve daha bir yığın içinden çıkılmaz bela, muamma. Sadece Mekke ve Medine'de değil üstelik. Kudüs, Bağdat, Şam, Halep, yani İslam beldelerinin tamamının bugün ne halde oldukları, nasıl yönetildikleri, oradaki yöneticilerin kimlerle iş tuttukları, emanetlere nasıl sahip çıktıkları da sır değil. Gün gibi ortada.